Merhaba herkese. Bugün sizi Karadeniz kıyısında kendine has ruhu olan çok özel bir kasabaya, İnebolu'ya götüreceğim. Birlikte adeta yaşayan bir sözlüğün sayfalarını çevirecek ve bu kasabanın kalbine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç düşündünüz mü? Bir kasabanın tamamı, yani binaları, sokakları, insanlarıyla bir bütün olarak bir savaş kahramanı olabilir mi? Genellikle kahramanlar insan olur. Peki ya bir yer? İşte İnebolu'nun hikayesi tam da bu sorunun cevabı. Cevap kocaman bir evet. Hem de ne evet. İnebolu, Kurtuluş Savaşı'na yaptığı o paha biçilmez katkılardan dolayı 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası'yla onurlandırıldı. Bakın bu inanılmaz bir şey. Türkiye tarihinde bu madalyayı alan ilk ve tek ilçe İnebolu'dur. Peki ama nasıl yani bir kasaba nasıl bu kadar büyük bir onura layık görülür? Gelin şimdi bu madalyanın ardındaki o destansı hikayeyi anlamak için zamanda biraz geriye gidelim. İnebolu'nun hikayesi çok çok eskilere dayanıyor. İlk adı Abunoteiusos. Anlamı ne biliyor musunuz? Her yere hakim bir kale. Düşünsenize adı bile sanki stratejik önemini ve kaderini fısıldıyor. Sonra Roma döneminde İonopolis olmuş ve en sonunda bugünkü adını ve kimliğini bulmuş. Ve işte geldik meselenin kalbine. İnebolu'nun kahramanlığı 3 temel sütun üzerine kurulu. Birincisi, tarihe altın harflerle yazılan İstiklal Yolu. Yani İstanbul'dan gelen cephanenin Anadolu'ya, Ankara'ya ulaştırıldığı o hayat damarı. İkincisi, bu cephaneyi açık denizdeki gemilerden kıyıya taşıyan, sadece İnebolu'ya özgü o özel tekneler, denk kayıkları. Ve üçüncüsü, tabii ki o fedakar insanlar. Cephane taşırken bebeğinin üzerindeki battaniyeyi mermilerin üzerine örtüp donarak şehit olan Şerife bacı gibi niceleri. Tarihin o kahramanlık dolu sayfalarından bugüne gelelim mi biraz da? Hadi şimdi o hikayelerin yaşandığı sokaklarda İnebolu'nun eşsiz mimarisini keşfetmek için sanal bir yürüyüşe çıkalım. İnebolu'da gözünüze ilk çarpacak şeylerden biri evlerin o kendine has sıcak rengidir. İşte bu aşı boyası. Ama bu sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda müthiş bir mühendislik. Çünkü bu doğal boya, ahşap evleri Karadeniz'in o meşhur nemli ve sert havasından koruyan bir kalkan görevi görüyor. Evleri sadece boyasıyla değil, çatılarıyla da doğaya meydan okuyor. Karşınızda taş çatı. Ama öyle sıradan bir taş değil bu. Marla taşı denilen bu özel kaya, incecik levhalar halinde ayrılabiliyor ve çatılara döşeniyor. Bölgenin o meşhur Poyraz'ına ve sağanak yağmurlarına karşı inanılmaz bir koruma sağlıyor. Tam bir doğayla uyum örneği. Ve işte bu bina. Burası sadece tarihi bir yapı değil. Burası, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmiş bir yer. Mustafa Kemal Atatürk, o meşhur şapka devrimini başlatan tarihi şapka nutkunu tam olarak bu binada İnebolu Türk Ocağı'nda söylüyor. Tarihte ve mimaride epey bir yol aldık. Şimdi biraz daha midemizi şenlendirelim. Ne dersiniz? İnebolu'nun kendine has, damak çatlatan lezzetlerine dalıyoruz. Menümüzdeki ilk lezzet banduma. Bir hayal edin. Tavuk veya hindi suyuyla ıslatılmış yufkalar, arasına bolca ceviz ve mis gibi tereyağı. Gerçekten de bölgeye özgü hem doyurucu hem de inanılmaz lezzetli bir yemek. Sırada İnebolu pidesi var ama durun. Aklınıza hemen o bildiğimiz uzun yayvan pideler gelmesin. İnebolu pidesi bambaşka bir dünya. Ortası delik, simit gibi olan bir sabah pidesi var. Bir de içi kıymalı, kapalı, katlanmış bir versiyonu. İkisi de efsane. Ve geldik kulak makarnasına. İsmi biraz tuhaf gelebilir ama lezzeti şahane. Aslında kendisi bildiğimiz mantının biraz daha irisi, haluşka gibi düşünebilirsiniz. Karadeniz mutfağının o doyurucu ev yapımı lezzetleri olan tutkusunu birebir yansıtıyor. İnebolu'da mutfak dili bile farklı. Bakın, bu çok ilginç. Mesela bir restorana gidip pancar istediniz diyelim. Önünüze ne gelir dersiniz? Kara lahana. Çünkü bizim bildiğimiz kırmızı pancara onlar çükündür diyor. Kirene kızılcık, tongele de muşmula diyorlar. Dil, mutfağın ta kendisi olmuş. Mutfaktan çıktık, turumuzun son durağına geldik. Şimdi de bu sevimli kasabanın kendine has dili olan İneboluca'dan birkaç tatlı kelime öğrenelim. Hazır mısınız? İlk kelimemiz buba. Yani baba. Standart Türkçedeki baba kelimesinin ne kadar sıcak, ne kadar samimi bir söylenişi değil mi? İşte bu küçük fark büyük bir kimlik demek. Bu kelimeyi çok seveceksiniz Ellam.
Herhalde, galiba gibi anlamlara geliyor. Günlük konuşmada o kadar sık kullanılır ki tam bir Karadeniz ifadesi. Gelir misin? Eylem gelirim. Ve son kelimemiz oldukça da pratik, aberi. Yani buraya gel. Artık birini çağırmak için yöreye özgü, havalı bir kelimeniz var. Aberi gel bakayım. İşte yolculuğumuzun sonuna gelirken görüyoruz ki İnebolu'yu İnebolu yapan şey tüm bu unsurların birbiri içine geçmesi. Tarihi, evlerinin rengi, yemeklerinin tadı ve dilinin o tatlı tınısı. Hepsi bir araya gelip kasabanın ruhunu oluşturuyor. Sonuçta bu bize şunu gösteriyor. Bir yer sadece coğrafi bir konumdan ibaret değildir. Yaşayan bir hikayedir. O hikayeyi anlamak için de sadece bakmak yetmez. Dinlemek, tatmak ve hissetmek gerekir. Ve bu yolculuk size de bir soru bırakıyor. İnebolu'nun bu zengin katmanları gibi sizin yaşadığınız yerin, sizin memleketinizin duvarlarında, sokaklarında ve sofralarında hangi gizli hikayeler saklı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoş geldiniz. Bugün masamızda dinleyicimizden gelen çok özel bir derleme var. Evet, heyecan verici bir kaynak seti. Aydın Tiryaki'nin hazırladığı İnebolu Bilgi Dağarcığı ve bir de İneboluca başlıklı çalışmalar. Ama bunlar hani bildiğimiz o standart ansiklopediler gibi değil. Hiç değil, çok daha fazlası. Daha çok bir kişinin tutkusunu, emeğini yansıtan, yaşayan, sürekli büyüyen bir not defteri gibi. Bizim görevimiz de bu notların arasından geçerek Kastamonu'nun bu tarihi sahil ilçesinin ruhunu anlamaya çalışmak olacak. Bu çok güzel bir görev. Çünkü amacımız sadece bilgi aktarmak değil, o bilgilerin birbiriyle nasıl konuştuğunu görmek. Yani kelimeler, yemekler, tarihi olaylar. Bütün bunlar bir araya gelince nasıl canlı bir kültür portresi çiziyor, onu göstermeye çalışacağız. Bir nevi kültürel arkeoloji gezisi gibi. Harika tanım, aynen öyle. O zaman bu geziye en derinden, ismin kökeninden başlayalım. Kaynaklara göre İnebolu'nun bilinen en eski adı Abunotehos. Evet, Her yere hakim bir kale anlamına geldiği düşünülüyor. sadece isim bile ne kadar stratejik bir nokta olduğunu söylüyor aslında. Kesinlikle. Sonra Roma döneminde isim değişiyor, Ionopolis. Yani İonya kenti. Bu da çok ilginç. Karadeniz kıyısında bir İonya kenti. Bu bize ticaret yollarını, kültürel etkileşimi fısıldıyor. Ama tüm bu antik çağların görkemi bir yana, İnebolu'nu bugünkü karakterini asıl şekillendiren olay çok daha yakın bir tarihte. Kurtuluş Savaşı. Evet, işte burası gerçekten inanılmaz bir hikaye. İnebolu, milli mücadelenin adeta gizli kahramanı, lojistik merkezi olmuş. O kadar kritik bir rol ki. O kadar kritik ki 1924 yılında bizzat Atatürk'ün önerisiyle İstiklal Madalyası alan ilk ve tek ilçe oluyor. Bir ilçeye verilen bu onuru düşünebiliyor musunuz? Bu, tüm halkıyla bir şehrin topyekün mücadelesinin tescillenmesi demek. Bu onurun arkasındaki fedakarlığı bir düşünmek lazım. Şöyle düşünelim, işgal altındaki İstanbul'dan veya Sovyetlerden silah ve cephane geliyor, deniz yoluyla. Ama nereye inecek? Güvenli bir kapı lazım. Evet, güvenliği ve cephaneyi Anadolu'nun kalbine, Ankara'ya ulaştırabilecek bir kapı. İşte o kapı İnebolu oluyor. Ve bugün İstiklal Yolu dediğimiz o güzergah sadece bir yol değil. Bir milletin can damarı. Tam olarak öyle. Ve o damarın başlangıç noktası da İnebolu. O damarı besleyen de yine İnebolu'ya özgü şeyler var. Denk kayığı, kaynaklarda geçen o küçük tekneler, o fırtınalı Karadeniz'de düşman gemilerinin arasından o cephaneyi karaya çıkarmak. Bu kayıklar sadece birer araç değil, resmen o mücadelenin sembolü olmuş. Ama hikayeyi asıl unutulmaz kılan o kayıklardaki ve o yoldaki insanlar. Kanısıyla cepheye mermi taşırken donarak şehit olan Şehit Şerife Bacı ya da kahraman denizci Hamamcı Kadı Salih Reis. İşte bu isimlerin asıl gücü bireysel kahramanlıklarının ötesinde, temsil ettikleri kolektif ruhta yatıyor. Yani bu sadece ordunun bir savaşı değil. Kesinlikle değil. Şerife Bacı'nın şahsında kadınların, yani sivil halkın bu mücadelenin tam merkezinde olduğunu görüyoruz. O dönem için bu çok radikal bir durum. Cephe gerisi diye bir şey yok.
Cephenin ta kendisi olmuş İnebolu. Bu ruhun izlerini bugün bile görebiliyoruz değil mi? Kaynaklarda her yıl 9 Haziran'daki Kurtuluş Günü kutlamalarından bahsediliyor. Evet, bir de İstiklal Yolu yürüyüşü var. Bu, tarihi sadece kitaplarda bırakmamak, onu her yıl yeniden deneyimlemek, o ruhu canlı tutmak demek. Tam olarak bu. Bu törenler, İnebolu'nun kolektif hafızasının bir ritüeli aslında. Genç nesillere, siz bu topraklarda sıradan bir hayat sürmüyorsunuz demenin bir yolu. İnebolu'nun tarihin merkezine oturduğu tek olay bu da değil. Savaştan sadece birkaç yıl sonra takvimler 25 Ağustos 1925'i gösteriyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk ilçeye geliyor. Ve o ziyaret Türkiye'nin geleceğini değiştirecek bir olaya sahne oluyor. Bu ziyaretin zamanlaması ve mekanı o kadar manidar ki. Atatürk, Cumhuriyet'in en radikal sosyal devrimlerinden birini, şapka devrimini başlatmak için neden İnebolu'yu seçiyor? Çok iyi bir soru. Neden Ankara, İstanbul değil de küçük bir Karadeniz kasabası? Belki de cevap tam da az önce konuştuğumuz şeyde gizli. O sarsılmaz bağlılıkta. Aynen öyle. Milli mücadeleye bu kadar destek vermiş, moderniteye, değişime açık olduğunu kanıtlamış bir halk, bu devrimin fitilini ateşlemek için en doğru yerdi belki de. Çok mantıklı. Atatürk, o tarihi Türk Ocağı binasında meşhur şapka nutkunu verirken aslında İnebolu halkının şahsında tüm Anadolu'ya sesleniyor. Bu serpuşun adına şapka derler diyerek başlattığı o değişim sadece bir kıyafet değişikliği değil ki. Yüzünü batıya dönen, modernleşen bir ulusun en görünür sembolü. Ve İnebolu'nun bu ana tanıklık etmesi, ilçenin Cumhuriyet tarihindeki yerini adeta perçinliyor. Ve bu bağ o kadar güçlü ki her yıl 25 Ağustos ilçede Şapka Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Düşünsenize, bir devrimin başlangıç noktasında olmak ve bunu her yıl bir bayram coşkusuyla hatırlamak. Bir şehrin tarihle kurduğu canlı, nefes alan bir diyalog bu. Bu durum bize şunu gösteriyor. İnebolu'nun hikayesi, büyük tarihi olayların küçük bir kasabanın dokusuna nasıl işlediğinin mükemmel bir örneği. Peki tüm bu tarih, bu kahramanlıklar, devrimler, gündelik hayata, sokağa, eve nasıl sızmış? İşte bu direniş ve uyum ruhu kendini başka yerlerde de gösteriyor. Binalarının duvarlarında bile görebiliyoruz bunu. Nereden nereye harika bir geçiş. Çünkü o direniş ruhu sadece düşmana karşı değil, aynı zamanda Karadeniz'in o zorlu doğasına karşı da verilmiş. Kesinlikle. Mesela geleneksel İnebolu evlerinin dış cephelerinde kullanılan aşı boyası diye bir şey var. Sadece estetik bir tercih değil mi? Hiç değil. Aşı toprağından elde edilen bu doğal boya, ahşap binaları Karadeniz'in o meşhur neminden, yağmurundan, tuzlu rüzgarından koruyormuş. Adeta bir zırh gibi. İşte burada büyüleyici olan coğrafyaya meydan okumak yerine onunla bir anlaşma yapma zekası. Aynı felsefeyi çatılarda da görüyoruz. Taş çatı. Marla taşı denilen o özel malzeme. Evet, denizden çıkarılan ardoaza benzer ince katmanlı bir taş. Bu taş, Karadeniz'in o sert poyrazına karşı inanılmaz bir dayanıklılık gösteriyor. Uçup giden kiremitlerin aksine. Aynen, bu taşlar çatıya adeta kenetleniyor. Yani her mimari detay, doğayla verilen bir mücadelenin ve bulunan akılcı bir çözümün sonucu. Bu uyum sağlama zekası sadece evlerle sınırlı kalmamış, sofralarında da görüyoruz bunu. Hem de nasıl? Karadeniz coğrafyasının onlara verdiklerini alıp müthiş lezzetlere dönüştürmüşler. Kaynaklardaki yemek isimlerini okurken bile insanın ağzı sulanıyor resmen. Mesela banduma. Banduma aslında tam bir yokluktan varlık çıkarma yemeği. Elinizde ne var? Tavuk, onun suyu, biraz ceviz ve yufka. Ve ortaya bir şölen çıkıyor. Kesinlikle hiçbir şeyin israf edilmediği, o zorlu coğrafyanın getirdiği bir mutfak kültürü bu. Bir de kulak makarnası var bizim mantının daha büyüğü. Ve beni en çok şaşırtan sabahları yenen etli İnebolu güveci. Evet, güne güveçle başlamak. Bu nasıl bir enerji gereksinimi acaba? İşte bu, o kültürün kodlarını çözmek için harika bir ipucu. Güne güveçle başlayan bir insan muhtemelen bütün gününü bir masada geçirmiyordur. Doğru. O enerji, denize açılacak bir balıkçının, tarlaya gidecek bir çiftçinin enerjisi. Yemek, o bölgenin yaşam tarzının bir yansıması. Sadece yemekler de değil, bölgeye özgü ürünler de var.
Küçük ama çok lezzetli olduğu söylenen İnebolu kestanesi. Ve meşhur kestane balı. Kızılcık tarhanası var ya da kokana eriği, ferik elması gibi sadece o topraklara has meyveler. Bu ürünler o bölgenin damak tadının imzası gibi. Bir yerin kimliği yedikleri meyvenin tadında da saklıdır. Sosyal hayata dair de çok keyifli detaylar var. Heamola diye bir oyundan bahsediliyor. Evet, o insan kulesi. Erkekler omuz omuza verip 2 katlı bir insan kulesi oluşturuyorlar. Tam bir birlik, beraberlik ve güven gösterisi. Fiziksel olarak birbirine kenetlenmeyi gerektiren bir oyun, bu o toplumun sosyal dokusunun ne kadar sıkı olduğuna dair sembolik bir anlatım. Bir de 60'lı 70'li yıllara ait çok nostaljik bir not var. Dondurma bahçeleri. Çok güzel bir tabir. O dönemdeki pastanelerin bahçelerine bu isim verilirmiş. İnsanların buluştuğu, sosyalleştiği en gözde mekanlarmış. Dondurma bahçesi. Bu tabir bile o dönemin samimiyetini tek başına özetliyor sanki, değil mi? Çok doğru. Bahçe kelimesi doğayla iç içe, kamusal ama samimi bir alanı çağrıştırıyor. Bu küçük detay o dönemin sosyal ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunu hissettiriyor. Şimdi de tüm bu yaşanmışlığın belki de en saf damıtıldığı yere, dilin kendisine kulak verelim. Kaynaklarda İneboluca başlığı altında toplanan o kadar şaşırtıcı kelime var ki. İşte en sevdiğim kısım. Mesela İnebolu'da pancar kelimesi bizim bildiğimiz kara lahana için kullanılıyor. Evet, Bizim pancar dediğimiz sebzeye ise çükündür diyorlar. bu basit bir kelime farkı değil. Bu bize şunu gösteriyor. O toplum için asıl pancar, temel sebze, kara lahanadır, mutfaklarının merkezinde o var. Dil, kültürel öncelikleri nasıl yansıttığının kusursuz bir kanıtı. Yani bu İneboluca sözlüğü bize şunu söylüyor, bu sadece bir lehçe değil. Dünyayı görmek için alternatif bir işletim sistemi. Harika benzetme. Beni en çok etkileyen kelimelerden biri de zellang def oldu. Ah, evet. Nergis çiçeği demekmiş. Bir çiçeğe bu kadar müzikal, bu kadar şiirsel bir isim vermeleri, o insanların doğaya bakışıyla ilgili çok şey söylüyor sanki. Kesinlikle. O kelimede bir hayranlık, bir estetik duyarlılık var. Muşmula'ya tongel, kızılca, kiren demeleri de aynı şekilde o coğrafyanın bitki örtüsüyle kurdukları samimi ilişkinin bir parçası. Gündelik eşyalar için kullandıkları kelimeler de öyle. Lavaboya çağ, dolaba terce, havluya peşkül. Bu kelimeler o evlerin içindeki yaşamın sesini taşıyor. Deyimler de bir o kadar özgün. Pabucu dama atıldı yerine tekkesi tercihe atıldı diyorlar. Çok daha trajikomik bir imge. Gözden düşen birinin tekke gibi ulvi bir yerden tercih yani dolap gibi sıradan bir eşyanın üzerine atılması. Çok daha vurucu. Bir de o çok güçlü yemin ifadesi var. 3'ten 9'a şart olsun. Bunun kökeni ne olabilir acaba? İşte dilin bu katmanları bize toplumun değer yargıları hakkında da bir şeyler fısıldıyor. Ve İnebolu sadece tarihiyle, diliyle değil, yetiştirdiği önemli isimlerle de öne çıkıyor. Kaynaklarda 2 dev isim dikkat çekiyor. Türk edebiyatının en sıradışı yazarlarından Oğuz Atay. Ve büyük edebiyat tarihçisi Orhan Şahik Gökyay. İkisi de İnebolulu. Bu da bir yerin kültürel derinliğini gösteren başka bir katman. Buna bir de çok ilginç bir not ekleyelim. Kaynaklarda geçiyor bu da. Şair Nazım Hikmet de 1921 yılında Ankara'ya giderken 20 gün kadar İnebolu'da kalmış. Vay canına! Bir an için o sahneyi gözümde canlandırıyorum. Genç, idealist, devrimci bir şair, milli mücadelenin lojistik kalbinin attığı bir kasabada 20 gün geçiriyor. O cephaneyi taşıyan kayıkları, o yorgun ama kararlı yüzleri görüyor. O atmosferi soluyor. Aynen. İnebolu'nun Nazım'ın şiirine, ruhuna ne kadar etki ettiğini merak etmeden duramıyorum. Gerçekten de öyle. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir İnebolu portresi çıkıyor? Anlıyoruz ki İnebolu sadece bir ilçe değil, Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüyle ulusal bir kahraman. Özgün mimarisiyle bir kimlik Banduması ve kestanesiyle bir lezzet merkezi. ve Zellangedef gibi kelimeleriyle yaşayan bir hafıza. Kaynağın yazarı Aydın Tiryaki bu derlemeyi hiçbir zaman tamamlanmış olmayacak şeklinde tanımlıyor. Bence bu çok doğru bir ifade. Kesinlikle. Çünkü bu derlemede İnebolu'nun kendisi de donmuş bir müze objesi değil.
Sürekli gelişen, üzerine yeni katmanlar eklenen yaşayan bir organizma. Bu zengin sohbeti kaynaklarda geçen ve bizim de aklımıza takılan bir detayla bitirelim o zaman. Evet, Yeşilöz köyünde çok eskiden adı konulmuş bir tarladan bahsediliyor, Gavrun yeri. Kaynakta sadece bu kadar bilgi var, başka hiçbir açıklama, hiçbir hikaye yok. işte bu tam da üzerinde düşünmeye değer bir muamma. Size şunu sormak istiyoruz. Bu ismin ardında nasıl bir hikaye, nasıl bir yaşanmışlık olabilir? Acaba bir mübadele anısı mı? Unutulmuş bir komşuluk hikayesi mi? Yoksa bir çatışmanın, bir kavganın nesiller boyu süren izi mi? Bir yerin adı, o toplumun bazen hatırlamak istemediği, bazen de unuttuğu kolektif hafızasının bir anahtarı olabilir mi? Bu sorunun cevabı belki de İnebolu'nun henüz yazılmamış hikayelerinden biridir. Debate'e hoş geldiniz. Bugün Aydın Tiryaki'nin İnebolu Bilgi Dağarcığı ve İneboluca adlı derlemelerinden yola çıkarak bir Karadeniz kasabasının ruhunu anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki temel soru şu: İnebolu'nun özgün kimliğini asıl şekillendiren nedir? Kurtuluş Savaşı'ndaki o büyük tarihsel rolü mü, yoksa gündelik hayatın dokusuna sinmiş, daha yerel olan kültür ve dil mi? Ben, İnebolu kimliğinin temelinde milli mücadeledeki o eşsiz rolünün ve tarihsel mirasının yattığını savunacağım. Ben ise bir yerin asıl kimliğini, coğrafyanın ve gündelik yaşamın, yani yüzyıllar içinde biçimlendirdiği o özgün yerel kültürün oluşturduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, bence İnebolu'yu herhangi bir Karadeniz kasabası olmaktan çıkaran şey tam olarak Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolü. Bu soyut bir iddia da değil. Düşünün, 1924'te bizzat Atatürk'ün önerisiyle TBMM tarafından İstiklal Madalyası verilen ilk ve tek ilçe olması onu benzersiz bir konuma yerleştiriyor. Cephanenin Anadolu'ya aktığı İstiklal yolunun başlangıç noktası olması, Denk Kağı gibi yaratıcı çözümleri, Şehit Şerefe Bacı gibi kahramanları, yani bütün bunlar sayesinde İnebolu'nun kimliği kendi sınırlarını aşıp tüm ülkenin ortak hafızasında yer edinen bir anlatıya dönüşüyor. Bu, her kasabanın sahip olabileceği bir ayrıcalık değil. Söylediklerinde kesinlikle bir haklılık payı var. Tarihsel anlar çok önemli. Fakat bir yerin ruhunu asıl oluşturan şeyin o topraklarda yüzlerce yıldır yaşayan, nefes alan kültür olduğunu düşünüyorum. İneboluca derlemesine baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Mesela kara lahanaya pancar, kızılcağa kiren denmesi sadece bir kelime farkı değil, o coğrafyanın dünyaya bakışını yansıtan bir kimlik kartı aslında. Veya Karadeniz'in o sert iklimine karşı geliştirilen mimariyi düşünelim. Rüzgara dayanıklı taş çatı geleneği ve ahşap evleri koruyan o meşhur aşı boyası. Bunlar hayatta kalma bilgisinin estetiğe dönüşmüş hali. Banduma gibi bir yemek, bana kalırsa, tarihsel bir madalyadan çok daha fazla şey anlatır o evin gündelik hayatı hakkında. Bu çok güzel oldu bence. Osid'le Süz'ün konukla olduğu hayali bir podcast. İlginç bir bakış açısı, fakat ben meseleyi şöyle görüyorum. Bahsettiğin unsurlar değerli, tabii ki. Ancak kimliğin kalıcılığı ve tanınırlığı diye de bir gerçek var. Atatürk'ün şapka nutku veya İstiklal Madalyası gibi olaylar zamanla değişmeyen, ulusal düzeyde herkes tarafından bilinen sabit bir kimlik sunar. Nitekim kasabada kurulan, Kurtuluş'a giden yolda İnebolu Kent Müzesi bile odağın nerede olduğunu açıkça gösteriyor. Bu tarih, İnebolu'nun adeta ulusal kartvizitidir. Müzelerin geçmişi koruduğu doğru. Peki o madalya bugünkü İnebolulu'nun gündelik kimliğini ne kadar şekillendiriyor? Yaşayan kimlik dediğimiz şey sokakta, çarşıda, mutfakta değil midir? Bak, kaynakta da belirtiliyor, bugün yapılan yeni binalarda bile eskiye öykünerek aşı boyası kullanılıyor. Bu durum o kültürün ne kadar canlı ve bugünün kimliği üzerindeki gücünün ne kadar belirleyici olduğunun kanıtı değil midir? O madalya bir gurur kaynağı olabilir ama aşı boyası o evde yaşayan ailenin bugünüdür. Peki bu aşı boyası kullanımı, o büyük tarihsel kimliğe ve mirasa bir saygı duruşu, ona bağlı kalma çabası olamaz mı? Belki de bu yaşayan kültür bile köklerini farkında olmadan o büyük anlatıdan, o tarihsel özgüvenden alıyordur. O tarih olmasaydı bu yerel unsurlar bu kadar korunmaya değer bulunur muydu?
Sanmıyorum. Bu daha çok coğrafyaya ve iklime uyum sağlama zorunluluğundan doğan ve nesillerdir aktarılan bir gelenek. Özgünlük meselesine gelirsek, bence asıl ayırt edici olan da bu somut kültürel unsurlardır. Evet, savaşta birçok yerin önemli rolleri oldu ama İnebolu'yu gerçekten eşsiz kılan, başka yerde bulamayacağın Evrenya bıçağı, kendine has mayasıyla yapılan İnebolu ekmeği veya sadece orada yetişen kokana eriği gibi ürünlerdir. Bunlar İnebolu'ya has, somut bir kimlik sunar. İşte bu noktada sana katılamayacağım. O yerel ürünler şüphesiz çok değerli ama İnebolu'nun ulusal çaptaki ününün ve özgünlüğünün temelinde yatan şey İstiklal Madalyası'dır. Bu, onu diğer tüm ilçelerden kategorik olarak ayıran, biricik kılan bir onurdur. Diğer her şey bu ana kimliğin etrafında şekillenen, onu zenginleştiren ama asla onun yerine geçemeyecek unsurlardır. Madalya, bu kimliğin çekirdeğidir. Bu güçlü bir argüman, fakat şu açıyı da hesaba kattın mı? Bir ziyaretçi İnebolu'dan ayrıldığında aklında madalyanın o soyut gururu kadar damağında kalan o ekmeğin tadı, elinde tuttuğu o bıçağın işçiliği de kalır. Bu somut, duyulara hitap eden kültürel miras o yeri hafızada daha kalıcı kılmaz mı? Tarih okunur, öğrenilir ama kültür yaşanır. Asıl özgünlük bu yaşanan deneyimde değil midir sence de? İnebolu kimliğinin çok katmanlı olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak milli mücadele mirası, kasabaya ulusal bir anlam ve saygınlık kazandıran diğer tüm yerel özelliklerini bir çerçeve içine alan ana kimlik unsurudur. O büyük hikaye olmasaydı, bahsettiğin diğer unsurların bu kadar bilinir ve değerli olması belki de mümkün olmayacaktı. Tarihsel mirasın önemini asla yadsımıyorum tabii ki. Fakat bir yerin gerçek kimliğinin sokaklarında, evlerinin renginde, mutfağının kokusunda ve insanların dilinde yaşadığını unutmamalıyız. İnebolu'nun ruhunu tam anlamıyla kavramak için sadece anıtlara değil, İneboluca konuşan insanların gündelik hayatına, o aşı boyalı evlerin içine bakmak gerekir. Kaynak metin her iki bakış açısını da besleyecek kadar zengin. İnebolu'nun güzelliği de belki bu iki damarın birleşiminden doğuyordur.